Gömülüyor, gömülüyor, gömülüyordu. Akşam Karabiga'da kaldıktan sonra orada Parayon Antik Kenti'nin Kemerköy'ünde olduğunu öğrendik. Yani internetten öğrendik aslında. Oradan öğrenmedik tabii. Kemer'e bir gidelim bakalım dedik. Merak ettik. İyi ki de gelmişiz. Yani uzun zamandır gördüğüm en güzel sahillerden bir tanesi burası. Şöyle ki. Tesadüf ki gün batımına denk geldik. Sahil böyle başlıyor. Ve buradan köye kadar devam ediyor. Köyün öbür tarafına da geçiyor. Denizin sıcaklığı nasıldır hiçbir fikrim yok. Daha da henüz denemedim. Karşıda da herhalde kum vinçleri falan mı onlar? Aynen öyle. Şu anda gün batımı harika görünüyor. Kemer'den günaydın. Bakalım bugün nerede kalmışız? Vay. Denize bak. Tabii güneş bugün arkadan doğduğu için çok karanlık görünüyor hava ama ilerideki kayık üzerine vuran güneşten belli oluyor. Bugün hava güzel olacak. Belki de denize gireriz. Dışarısı bugün 12 derece. Olsun, belki deniz sıcaktır. Sıcaktır belki. Gireriz değil mi? Bizim suyumuz çok sıcak değil ama. Burası Parayon Antik şehrinin Odeon'u. Odeon ne demek? Bilmiyorum. Oho. Şu anda Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemerköy'ünün içindeki Parayon Antik Kenti'ndeyiz. Biz Çanakkale'de bir antik kent olduğunu bilmiyorduk. Parayon diye bir olduğunu hiç bilmiyorduk. Kemerköy'ün adını bile duymamıştık. Sen duymuş muydun? Hayır. Gizli kalmış bir antik kent burası. Kazılarına başlanmış. Arkamızda bizim için gizli kalmış ama çoğu kişinin bildiğini zannetmiyorum ben. Arkamızda tiyatrosu görünüyor. Şu anda ayak bastığımız Tiyatro yerde. değil ya. Tiyatro başka yerde. Yani bu Odeon'muş. Odeon her neyse. Konser merkezi herhalde. Arkamızda antik kentin Odeon'u duruyor. Bu antik kentin de bir tiyatrosu varmış aslında. Tiyatronun 190 metre güneydoğusunda kalıyormuş bu Odeon. Odeon. Yaklaşık 950 ile 1050 kişi arasında oturma kapasitesi olduğunu tahmin ediyorlarmış. Odeon tahmini olarak bir müzik dinleti alanı anladığımız kadarıyla. Çünkü orkestra için falan ayrı yerler varmış ve sahnesi varmış. Ya da küçük tiyatro anlamına da geliyor olabilir belki de. Küçüğünün 950 bin kişi aldığını düşünürsek büyük tiyatronun ne olduğunu ben de çok merak ettim doğrusu. Zamanın kültürü ve sanata verdiği değer diyoruz. Burasının küçük küçük bölümler halinde yapılmış olması, tiyatro, Odeon ve hamamın yakınlarında olması buranın agora yani dükkanların ve alışveriş merkezinin olduğu yer olduğunu varsaydırmış arkeologlara. Zaten hep varsayımlar üzerinden gidiliyor. Ve yine çıkan seramiklerin yapım tarihlerine bakıldığı zaman milattan sonra 2. yüzyılla 4. yüzyıl arasında yapıldığı düşünülüyormuş. Milattan sonra 12. yüzyıla kadar da çeşitli insanların yaptığı eklemelerle kullanılmış. Zaten üzerlerine yapılan taşlar, ilave edilen taşlar görünüyor farklı farklı. Onlar ileriki yüzyıllarda yapılan ilaveler. Bu arkamızda gördüğünüz alan Parayon'un
Roma hamamı. Burası da 2. yüzyılda yapılmış. Milattan sonra 2. yüzyılda yapılmış. 4. yüzyıla kadar tarih edilmiş. Ondan sonra da çöplük olarak kullanılmış. Evet, gerçekten çöplük olarak kullanılmış. Yani çöplerin saklandığı bir alan olarak kullanılmış. Böyle bir yer. Şöyle çevireyim ben size. Burada kazılar yapılırken 2 kazanda midye kabukları çıkmış. Onlar ne için kullanılıyor bilmiyorum. Karşıda arkeologlar var. Bize bir cevap verirlerse soracağız şimdi. Hamamın görüntüsü bu. Burası da tiyatronun olduğu bölüm ama sadece şu anda sahne bölümü kazılabilmiş. Burada bir çöküntü olunca burada bir tiyatro olduğunu fark etmişler ve kazmaya başlamışlar. Tiyatronun sahnesi çıkmış ortaya. 2 katlı bir sahneymiş. Arkadaki arkadaşlar bayağı da kalabalık bir grup vardı orada. Hepsi arkeologlar. Görünüyorlar mı? Görünüyorlar. Kazı başkanları Samsun'da olduğu için, yetkileri olmadığı için hiçbirisi bize hiçbir açıklama yapamadı. Ama burası güzel. Biraz şeye benziyor sanki. Olimpos'u andırdı bana. Böyle direkt sahile inen bir yolu var. Burası sur duvarlarıymış. Sur duvarının kapattığı yer ve sur duvarının kalınlığına bakar mısınız? Evet. Şuradan başlıyor. Böyle gidip buraya kadar gelen bir kalınlıkta sur duvarı. En az 8-9 metre var. Burası da surların olduğu yerler. Şuradan da yol sahile doğru gidiyor. Biz de beraber gideceğiz şimdi bakalım. Surlar denize kadar iniyor böyle. Denizden dikenli tellerle insanların gelmesi engellenmiş. Ama denizin gelmesini kimse engelleyemiyor tabii ki. Ve her yer tarihi taşlarla dolu. Yapısal taşlarla kıyıda. Burası da Yamaç Hamamı denilen bölge. 2008 yılında kazılmaya başlamış. Bu kadar kazmışlar. 9 tane odası ortaya çıkartılmış. Milattan sonra 1. yüzyıldan 5. yüzyıla kadar aktif olarak kullanılmış bu hamam. Daha sonrasında yavaş yavaş terk edilmiş ve sonra bir yıkıntı haline gelmiş. Ama o dönemki yaşam hakkında gayet güzel bilgiler veriyormuş. Ilıklık, soğukluk, su künkleri, havuzları, bulunan diğer küçük defineler, altınlar, paralar o dönemin yaşantısı hakkında çok detaylı bilgiler vermiş arkeologlara. Haluk, bana da mı topluyorsun, hepsini ağzına mı atıyorsun? He, atıyorsun ağzına işte basbayağı, görüyorum. Elinde poşet bile yok, bana nasıl topluyorsun ki? Hı hı. Haluk iğdelere gömülmüş durumda şu anda, direkt al mideye indiriyor. Çekirdeklerini çıkarıyor mu emin değilim. İyi bari. İyi gündür buradaydık. Evet, bir gün gece diye kaldığımız yerden 2 gün kaldık. Daha da kalsak kalırdık aslında da havalar soğumadan artık dönelim eve istiyoruz, ondan gidiyoruz yani. Çünkü manzara şöyle. Baksanıza kaldığımız yerin güzelliğine. Denize bu kadar mesafedeyiz arabada. Deniz de güzel ama giremedik, o ayrı, çok soğuktu çünkü. Denize giremedik ama duş aldık. Buz Evet. gibi suyla. Şimdi kemerden çıkıyoruz. Ben bu kemeri sanki Antalya kemerden daha çok sevdim. Orası kesin değil mi? Annem, oğlum da çok üzüldü galiba gittiğimize. Kucağımdan pek bakmaz o dışarıya normalde. Kucağıma çıktı bakmak için dışarıya. Burada ne yaptık biz? Termik santralin bacasına girdik. Bakalım gerçekten şey var mıymış diye. Filtre. Varmış. Antik kentin üstünde düştük. Ne yiyorsun? Taze çıkmış köy ekmeği. Taze çıkmış köy ekmeği. Şurada su kanalı var. Kemere girerken o su kanalının tam karşısından geçmiştik. Şu beyaz arabanın gittiği yerden. Şimdi bu taraftan doğru geliyoruz geri dönüşümüzü. Bir de burayı görelim dedik.
Şu anda Şevketiye köyündeyiz. Aslında geceyi burada geçirebilir miyiz diye bir niyetle geldik ama çok fazla köpek vardı havlayan. Sherlock rahat edemeyecekti. Biz sonuçta 3 kişiyiz. Sadece ikimizin rahatı yetmiyor. Sherlock'un da rahatı gerekiyor. O yüzden çıkmaya karar verdik. Çok fazla köpek olan yerler çok fazla rahatsız etmiyor aslında normalde bizi ama bunlar yolda çok fena havlıyorlardı. Şimdi giderken de havlayacaklar, göreceksiniz zaten. Burada güzel bir yer. Aa, evet, burası da çok güzelmiş. Ama çöpleri de görüyoruz değil mi? Ah o çöpler olmasa. Maalesef her yerdeler. Söyle, ne diyorsun? Diyorum ki sigara arkadaşlar bazen merhaba demekten çekiniyorlar. Burnumu içinde tutma onu. Ya tutmuyorum, tamam. Tamam. Zeki Müren de bizi görecek mi diye bir film var ya. Zeki Müren görmüyor arkadaşlar sizi. Biz tanıdık tanımadığınızı bilmiyoruz. O yüzden tanıyorsanız lütfen yanımıza gelin. Bu köyün bir de minicik kalesi varmış tam burunda. Fener niyetine falan kullanılıyordu herhalde bir zamanlar. Sizin yüzünüzden gidiyoruz köyünüzden. Bir de senin yüzünden Sherlock. Gördüğümüz en küçük kale burası. Satranç kalesi gibi. İşte köylerin pazarları bu kadar oluyor burada. Minik pazar. Bir araba, bir kamyon. Oluyor sana pazar. Yok galiba. Şu anda Çanakkale'nin Lapsek ilçesine bağlı Çardak köyündeyiz. Gece burada kaldık. Böyle kocaman geniş bir alanı var. Lapsek feribotları buradan kalkıyorlar. Ve buranın şöyle uçta denizin ortasına uzanan incecik bir yoldan gidilen bir adacığı var. Buradan gördüğünüz gibi böyle feribotlar gidiyor. Kocaman. Küçük feribotlar da gidiyor. Ve şimdi şu köprünün üzerinden geçip oraya gideceğiz. Bakalım gidebilecek miyiz? Bu köprünün üstünden geçebilecek miyiz? Göreceğiz. Burası kum adası. Sit alanıymış. O yüzden çadır kurulması yasaklanmış. Aslında eskiden burası çadır alanı olarak kullanılan bir yermiş. Ve seslerden anlaşıldığı üzere Homi geliyor. Gayet de güzel geçti yani. Bu arada karşıda Çanakkale Köprüsü görünüyor. Biz orayı en son 16 Ağustos'ta görmüştük. Araya kabloları çekmişler. Daha fazla bir ilerleme yok ki. Şu anda sağımızda solumuzda deniz şeklinde gidiyoruz. Şu anda öyle bir yerden geçiyoruz ki şu arkamızda yandan görülen yer Çanakkale Boğazı. Zaten feribotlar işliyor. Böyle döndüğümüz zaman orada da arada bir deniz var. Orası da Çardak köyü. Yani diğer gördüğümüz köylere göre çok köye benzemese de köy orası. Bayağı büyük binalar var. Ve biz o daracık alan üzerinde ilerliyoruz. Galiba yol buraya kadar. İnat etti öbür arabaların yanına gideceğim diye ama inşallah saplanıp kalmayız bir yerde. Dönecek yer de yok zaten.
Nasıl bir korkusuz adamsın sen ya. Ne alakası var ya? Adamlar gitmiş, seni üstüne gidebiliriz. Adamların arabası küçük. Arkasından 3 kişi tutturup kaldırdım, kumdan çıkarıp kenara koyuveriyor arabayı. Bence şurada hazır meydan varken dönelim. Tamam, bu da vardır. Buraya kadar geliriz. Yol zaten oraya kadar devamı da yok. Ondan da çeker abi bir tane. Sonra çeker bizi. Diyorsun. Bence yeter. Şimdi yeter. Nereye gidiyorsun? Nereye? Tamam, bulmak için gidiyorum. İnşallah batmadan döner. Hakan al boşluğunu. Sen gel sen. Sen de destekle. Sen de destekle. Tamam bekle. Tamam bekle abi. Gömülüyordur. Hakan abi öne gel. Gel öne gel. Ha, hadi gidiyor. Bas git sen taşlara kadar git, biz yürürüz. Yürü. Ya yapma. Keşke durmaya doğru. Batıyor. Tamam. Gelsin mi? Bir dakika. Gelsin. Gel. 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 Onu yola çıkartması lazım, yol gibi yere. Gel. Devam et. Gel. Git. Gel. Tamam. Gel. Tamam. Aa. İcat alacak şimdi. Tamam. Hiç durma, git taşlara kadar. Bas. Bas. Durma, ne olur bas. Tamam. Oh. Siz gidin. Arabaya binin. Ya yürürüz, bir şey yok, tamam. Traktör geldi. Belediye traktör yolladı bize. Şu anda salıncak demirine bağladılar arabayı. Çünkü önden çekecek başka bir yeri yoktu. Araba çalışmıyor herhalde. Sağ olun. Ben de gidiyorum artık. Bin denemeden sonra traktörü çağırdık. Çünkü 4x4 de çekemedi. Bir sürü batırdık arabayı. Sonra da traktörle gidiyoruz. İnşallah ön salıncak demirine zarar vermeyiz arabanın. Çünkü önde çekecek yeri yokmuş. Salıncak demirinden çekiyorlar. Allah, beni bıraktılar, gidiyorlar. Peşlerinden gidiyorum. Nerede duracaklar bilmiyorum. 1 kilometredir falan yürüyorum. Yetişemedim de. Herhalde orada duracaklar artık. Fener'in oraya kadar falan yürüyeceğiz gibi geliyor bana. Çardak Belediyesi'ne 1000 kere teşekkür ediyoruz.
hayatımızı kurtardı bizim. Onlar olmasaydı hiçbir şey yapamazdık. Bir kuruş da para almadılar. Hiçbir şey de istemediler bizden. Kumdan çıkartmaya çalışırken arabayı alttan çeki halatı koptu. Kopunca nereye fırladığını fark etmedik. Akşamleyin gördük. Böyle içeriden bantlarla yapıştırdık. Bir tane burada, bir tane de şurada. 2 tane kırığımız var. Aslında camın tamamı tuzla buz durumda şu anda. Sadece film tutuyor onu. Ve maalesef yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Camın değişmesi lazım. Ve bu özel bir araba olduğu için de cam bulmak neredeyse mümkün değil gibi bir şey. Her yeri arıyoruz. Dünden beri telefon açmadığımız yer kalmadı. Bulmaya çalışıyoruz. İnşallah bulabiliriz. Ama bunun yüzünden biraz erken bir şekilde İzmir'e dönmek zorunda kalacağız zannediyorum.